Çok eski bir dostum, hatta çocukluk arkadaşım bir gün beni aradı. Barış, ben yatırım yapmak istiyorum dedi. Tamam dedim, çok güzel, çok güzel bir yola girmişsin. Tebrik ederim seni dedim. Ve ilk önce şu uyarıyı yaptım ona. Bak dedim, sakın gaza gelip kriptoymuş, kaldıraçlı işlemlermiş, bilmediğin hisselermiş, bilmediğin şirketlermiş, bunlarla uğraşma dedim. Hatta önce şöyle bir şey yap dedim. İhtiyacın olmayan çok cüzi bir parayla bu işlere başla. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Kendini ölç, psikolojini ölç, sabrını ölç. Ondan sonra kararını tamamen ver dedim kendisine. Ama nerede? Barış'ı dinleyen kim? İnsanoğlunun her zaman yaptığı gibi o da kendi bildiğini okuyarak kripto piyasası, kaldıraçlı işlemler piyasası, forex piyasası, aklınıza gelebilecek yeni başlayan bilgisiz bir insan için her türlü en kötü yere girmiş arkadaşlar. Ben her ne kadar ısrar etsem de fikri değişmedi ve ben de şöyle düşündüm tabii haliyle kendi kendime, koskoca bir insan, ben görevimi yaptım, gerisi kendisine kalmış diye içimden geçirdim. Ama tabii bırakır mıyım? Eski arkadaşım, dostum, arada bir arıyorum nasıl gidiyor diye. Sesi çok güzel geliyor, inanılmaz geliyor. Diyor ki süper gidiyor oğlum diyor, çok kazanıyorum diyor, şöyle böyle. Yanına gidiyorum, yüzünde öyle bir gülücükler var ki tabii o an için iyi paralar kazanmış, mutluluktan havaya uçuyor, ego tavan. Ben de ona diyorum ki ya kardeşim bak, bu kadar ego yapma, bu kadar sevinme, bu parayı kaybedeceksin, sana bu parayı yedirmezler, gel beni dinle diyorum. Bari şu anda kârdasın, şansına, bahtına, kâra geçmişsin, çek bu paranı, kurtul diyorum. Tamam 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 diyor. Ondan sonra yine kendi bildiğini okuyor. Aradan belli bir müddet geçti, belli bir süre geçti. Arıyorum telefonla, çoğu zaman telefonlarımı açmıyor. Arada bir açtığı zaman görüşmek istiyorum, bin bir türlü bahane sunuyor. Ama ben biliyorum derdini, aslında anlıyorum. Derdin ne diyorum, cevap vermiyor. Hep bir bahane, hep bir bahane. Belli bir müddet bekledikten sonra artık dayanamadım. Kalktım, yanına gittim. Beni görünce bir eli ayağına dolaştı. Ne yapacağını bilemedi. Şaşırdı kaldı. En sonunda bana ne dedi biliyor musunuz? Haklı olduğunu görmek için, ben sana demiştim demek için mi geldim buraya dedi. Ben tabii bir anda şoka girdim. Hayır dedim, eski bir dostuma yardımcı olmak, ona destek olmak için geldim dedim. Biraz utandı, yüzü kızardı. Çoğu kişi için çok ağır bir laf bu ama ben biliyordum bu onun gerçek düşünceleri değildi. Gerçek fikirleri değildi. O anlık ne yapacağını bilememenin verdiği bir duygu karmaşasıyla bu cümleyi bana söylemişti. Ben de bu cümleyi çok fazla takmadım açıkçası. Durdum birazcık. 2 çay sonra da içerim dedim. Çaylar gelene kadar hiç konuşmadık. Öyle bekledik. Çaylar geldi. Çayımdan bir yudum aldım ve ona döndüm, dedim ki hadi başla artık dedim. Seni dinlemedim dedi. İşte şöyle oldu, böyle oldu dedi. Ama öyle bir anlatıyor ki o anları tekrar yaşıyor. Bu kısımları çok uzatıp canınızı sıkmak istemiyorum. Dedim, devam et, sadete gel. Kripto, forex derken, kaldıraçlı işlem derken kardeşim dedi, ben parayı sıfırladım dedi. Tüm param mı dedim. Neyse ki tüm parasını bu işlere yatırmamış ama kaybettiği para geriye kalandan çok daha fazlaydı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size, siz anlayın. Biraz daha konuşmaya devam ettikten sonra aslında neyi anladım biliyor musunuz? Mesela aslında paradan ziyade daha farklıydı. Evet, parasını kaybetmişti ama benim gördüğüm ve benim için daha önemli olan şey, arkadaşım özgüvenini kaybetmişti. Bir daha yatırım asla yapmam diyordu. Ben de orada araya girdim arkadaşlar. Bir dakika dur bakalım dedim. Senin yaptığın yatırım değil ki zaten kardeşim dedim. Parayı kaybettiğin için değil, parayı zaten kazanırsın. Ama kendine olan güvenini kaybedersen asıl işte orada gerçekten kaybetmiş olursun diye de devam ettim. Yatırım sadece sayılardan ibaret değil. Şimdi ekrana bir grafik gelecek. Bu grafikteki gibi inişler, çıkışlar, düşüşler her zaman olacak. Ama ortada bir siyah çizgi var, görüyorsunuz. Senin psikolojin her zaman o siyah çizgi gibi stabil olmalı diye de belirttim kendisine. Yükselişte egon, düşüşte korkuların büyür bu iş sana göre değil ya da psikolojini bu yönde eğitmelisin diye devam ettim. Ona dedim ki sen daha kendi duygularını bile kontrol edemiyorken, zaten senin bir stratejin bile yokken, en iyi stratejiyi bile uygulasan bu iş zaten olmayacaktı dedim. Birkaç kez para kazanınca tamam dedin, bu iş bende dedin. Egon tavan yaptı, senden kralı yoktu. 3-5 aya milyoner, belki milyarder bile ilan ettin kendini. Öyle değil mi dedim. Birden kahkaha atmaya başladı. Kardeşim, o anları görmedin, yaşamadın, yanımda değildin ama sanki beni uzaktan izliyormuş gibi tek tek o anları bana anlatıyorsun, tekrar yaşatıyorsun dedi. Ben de hafif gülümsedim ve ona dedim ki senin daha yeni yaşadığın bu şeyi ben 21 yıl önce tecrübe ettim. Nasıl bilmeyeyim, nasıl anlamayayım dedim. Ve böyle gülmeye devam ettik. İşte yatırımcı psikolojisi dediğimiz şey tam da bu arkadaşlar. Birçoğumuz zaten bilinçsizce ya da bir şeyler öğrenmeye çalışarak, işte teknik analiz öğrenmeye çalışarak, temel analizi öğrenmeye çalışarak, bilanço okumayı öğrenerek ya da öğrenmeye çalışarak bu işe başlıyoruz. Ama asla kendi psikolojimizi tanımaya çalışmıyoruz, öğrenmeye çalışmıyoruz. Oysa piyasa bizi en çok kendimizle, kendi psikolojimizle, kendi sabrımızla sınıyor, öyle değil mi? Şöyle 1-2 saniye bir düşünün. Kazanınca nasılsın, kaybedince nasılsın?
Düşündünüz mü? O anları aklınıza getirdiniz mi? O zaman şöyle devam edelim. Ben size madde madde, sizi sıkmayacak şekilde kısaca bu psikolojinin temellerini anlatmaya çalışayım. İlk olarak kendini tanımamak tabii ki. Herkesin risk toleransı farklıdır arkadaşlar. Bu eğitilebilir ama eğitilmemiş bir psikolojiden bahsediyorum. Kimine göre %10 çok büyük kayıptır. Kimine göre %30 hiçbir kayıp değildir. Kimisi hisse %2 düşünce paniklemeye başlar. Kimisi %5 düşse bile sakin kalmaya devam eder. Yükselince kazanan ben oldum der. Kaybedince ben bittim der. Ama bilgisizce kazananın sonu da ben bittim olacaktır. O yüzden kendini tanımadan ve bilgisizce yatırım yapmak, olta iğnesine yem takmadan suya atıp balık gelsin diye beklemekten başka hiçbir şey değildir arkadaşlar. Yatırım zaten riskli bir şey. Bunu göze alarak başlamanız gerekiyor. Ekranlarda gördüğünüz grafik gibi hep inişler çıkışlar olacak zaten. Bu her zaman vardı. Bu inişler çıkışlar her zaman da olacak. Burada senin kazanman gereken psikoloji şu: inişlerde de çıkışlarda da hani biraz önce gösterdiğim grafik var ya, hadi tekrar ekrana getireyim. Oradaki siyah çizgi gibi stabil kalmayı başarabilmek olmalı. Yani çelik gibi bir psikoloji sahibi olmalısın. Geçelim diğer bir maddeye: açgözlülük. İnsanoğlu yapısı gereği açgözlü arkadaşlar. Bunu hepimiz kabul edelim. Bir insan kazandıkça daha fazla kazanmalıyım, daha fazla istiyorum duygusu içine yer ediyor maalesef. Bu da haliyle ne yapıyor? Hem riski büyütüyor hem de kontrolü, psikolojiyi kaybettiriyor. Biraz önce anlattığım hikayedeki gibi kripto, forex gibi kaldıraçlı piyasalarda en çok insanı batıran duygu budur aslında. Üçüncü maddemiz duygusal disiplin. Asıl başarı bence şuradan geçiyor: kazandığın zaman sevinçten uçmamayı başarabilmek, kaybettiğinde de dünyayı başına yıkmamak, bunlardan ders çıkarmak ve tabii ki uzun vadeli yatırımcı olmak. Çünkü uzun vade istikrar demektir. İstikrar da her zaman kazandırır arkadaşlar. Bunu lütfen aklınızın bir köşesine yazın. Diğer bir maddemiz korku ve panik tepkisi. Eyvah düşüyor, hemen satmalıyım cümlesini birçok defa duyduk veya içimizden geçirdik, öyle değil mi? Aslında bu ne biliyor musunuz? Zihninizin size verdiği savaş ya da kaç mekanizması. Ama burada hemen şunu söylemek istiyorum: yatırımda kaçmak genelde en pahalı karar olur arkadaşlar. Ve üzülerek söylüyorum, bizim yatırımcılarımızın %90'dan fazlası kendini kaçmaya çoktan programlamış bile. Bir de psikolojik dayanıklılık var tabii. Bakın şunu unutmayın: piyasa sürekli sizi test eder arkadaşlar. Düşer, çıkar, sürekli sizin psikolojinizle oynar. Ama unutmayın ki bu düşüşler, bu çıkışlar hep olacak. Piyasa sizi sınıyor. Lütfen böyle anlarda bunu düşünün. Sorun düşmesi veya çıkması değil. Sorun hem çıkışlarda hem düşüşlerde kendini koruyup psikolojini yönetebiliyor musun? Tamamen burada aslında. Bence bütün mesele bu. Belki şu anda beni izleyenlerin çoğunun portföyü ekside, belki de çok büyük zararda. Hatta acaba satsam mı diye düşünüyorsun. İçini yiyor. Psikolojin seni durmadan tetikliyor. Ama şunu sakın unutma: piyasalar geçicidir, psikolojin kalıcıdır. Asıl yatırım portföyüne değil, kendine, zihnine, psikolojine yaptığın yatırımdır. Ve özellikle şunu bilmeni istiyorum ki, her zaman söylediğim gibi bu piyasada kazanmanın sırrı %90 psikoloji ve sabırdan geçer. Geriye kalan %10 sende olmasa da olur. Evet, çok iddialı bir cümle ama gerçek bir cümle arkadaşlar. Deneyimlenmiş, tecrübe edilmiş. Gerçekten de bu işin %90'ı psikoloji ve sabır, başka hiçbir şey değil. Bugün sizlere böyle bir hikayeyi anlatarak, bunun üzerine yatırımcı psikolojisini ekleyerek böyle bir video çekmek istedim. İnşallah işinize yarar ve yararlı bir video olmuştur. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız kanala abone olup, videoyu beğenip, videoyu paylaşmayı, şimdi yeni bir şey çıkmış hype diye onu yapmayı ve varsa sorularınız, yorumlarınız, bunları da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.